Kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim, Alevli Mutfak aşkına kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün de sizler için çok lezzetli ve çok pratik bir porsiyonluk pasta tarifi hazırladım. Hiç zaman kaybetmeden hemen tarifime geçiyorum. Hepinize iyi seyirler. Tarifime ilk olarak kekimi hazırlamakla başlıyorum. Çırpma kabına 4 adet oda sıcaklığındaki yumurtayı aldıktan sonra 1 su bardağı toz şeker ekleyerek mikserin yüksek devrinde yaklaşık 3 dakika boyunca çırpıyorum. Bu arada diğer bir taraftan fırınımı 180 derece alt üst ayarı açarak ısıtıyorum. Kekimi hazırladıktan sonra sıcak fırına koyarak pişireceğim. Kekin yumuşak ve kabarık olması için kullandığımız tüm malzemelerin oda sıcaklığında olması gerekiyor. Pandispanya yumuşaklığında ve lezzetinde çok güzel bir kek elde ediyoruz. O yüzden bu kek tarifimizde sıvı yağ kullanmıyoruz. Yumurta ve şekeri mikserin yüksek devrinde 2-3 dakika boyunca çırparak hazırladım. Bu şekilde krema kıvamına gelmiş olması lazım. İstediğim kıvama ulaştıktan sonra içerisine 1 su bardağı süt ekliyorum. Bu arada tarifimde kullandığım su bardağı ölçüsü 250 mililitre. Sütü ekledikten sonra mikserle çok kısa süre karıştırıyorum. En son kuru malzemelerimi eleyerek ekliyorum. İlk olarak 2 su bardağı unu eleyerek karışımın içerisine ekliyorum. Sizlere de tavsiyem lütfen kuru malzemelerinizi eleyerek ekleyin. Böylelikle hem içerisinde topaklanma olmayacak hem de kek harcınız oldukça hacimli olacak. Unun tamamını ekledikten sonra 1 paket kabartma tozu ve 1 paket vanilyayı da eleyerek içerisine ekliyorum. Kekim için gerekli tüm malzemeleri çırpma kabına aldım. Mikserle şöyle bir karıştırıyorum. Bu arada tarifimde kullandığım tüm malzemeleri videonun altındaki açıklama kısmına ölçüleriyle birlikte ekliyor olacağım. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Mikserle çok kısa süre karıştırdıktan sonra artık mikseri kenara alıyorum ve kullanmıyorum. Spatula yardımıyla çırpma kabının kenarlarını iyice sıyırıyorum ve aşağıdan yukarıya homojen bir karışım elde edinceye kadar karıştırmaya devam ediyorum. Oldukça akışkan ve çok güzel bir kıvam elde ettim. Şöyle sizlere ne kadar akışkan olduğunu da göstermek istiyorum. Hazırladığım karışımın tamamını fırın kağıdı serdiğim tepsiye aktarıyorum. Ve son olarak çırpma kabını spatula yardımıyla iyice sıyırıyorum. Karışımın tamamını tepsiye aktardıktan sonra her yerini düzelterek eşitliyorum. En son tezgaha birkaç kez vurarak içerisindeki hava kabarcıklarının da dışarı çıkmasını sağlıyorum ve önceden ısıtılmış 180 derecelik alt üst ayarlı fırına koyarak pişiriyorum. Kekimizin pişme süresi oldukça kısa. 20 dakikanın sonunda pişen kekimi fırından çıkartıyorum ve soğumaya bırakıyorum. Pastamın keki soğurken ben de içerisinde kullanacağım kremamı hazırlıyorum.
2 paket çiğ kremayı çırpma kabına aldım ve üzerine 1 paket krem şanti ekleyerek mikserin yüksek devrinde katı bir kıvam elde edinceye kadar çırpıyorum. Güzelce çırparak istediğim kıvama ulaştım. Şimdi spatula yardımıyla kenarlarını iyice sıyırıyorum ve güzelce karıştırıyorum. Güzelce karıştırdıktan sonra içerisine 100 gram damla çikolata ekliyorum. Tekrar karıştırdıktan sonra kremamı buzdolabına kaldırarak bekletiyorum. Bu süre zarfında kekim de güzelce soğudu. Şimdi kopat yardımıyla kekimi kesiyorum. Tabii ki dilerseniz bu aşamada bir çay bardağı veya su bardağı da kullanabilirsiniz. Tüm keki kopat yardımıyla keserek hazırladım ve yuvarlakları şimdi kenara alıyorum. Kenarlarından çıkan fazlalıkları da ayrı bir kaseye alıyorum. Bunu sonrasında rondodan geçireceğim. Kenarlarından çıkan fazlalıkları gördüğünüz gibi kaseye koydum. Pastamın tabanında kullanacağım kekleri de gördüğünüz gibi sunum tahtasına aldım. İlk olarak kalan kekleri rondodan geçiriyorum ve iyice toz haline getiriyorum. Toz haline getirdiğim keki ayrı bir kaseye aktarıyorum. Ve kalan kekleri de aynı şekilde rondodan geçirerek kaseye koydum. Gördüğünüz gibi iyice toz haline getirdim. Sonrasında da pastamın şurubunu hazırlıyorum. Yarım su bardağı sütün içerisine 2 yemek kaşığı şekeri koyarak güzelce karıştırıyorum ve şekeri eritiyorum. Hazırladığım şurubu keklerin üzerine döküyorum ve her yerini eşit bir şekilde ıslatıyorum. Keklerin tamamını ıslatarak hazırladım. Hazırladığım kremayı da bir sıkma torbasına koyduktan sonra gördüğünüz gibi kekin üzerine kremayı yayıyorum. İlk olarak krema yetmeyebilir diye bu şekilde ince bir tabaka halinde sıktım. Sonrasında da kalan kremayı yine aynı şekilde kekin üzerine güzelce sıkarak hazırladım. Kremayı sıktıktan sonra rondodan geçirdiğim kek ile her yerini buluyorum. Tıpkı köstebek pasta yapar gibi pastamı hazırlıyorum. Vermiş olduğum ölçüler tam ölçü ve garanti bir tariftir. O yüzden tarifimi hiç tereddütsüz gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Bu arada hemen şunu da belirtmek istiyorum. Pastayı bu şekilde hazırlarken hem üzerine hem de kenarlarına biraz bastırıyorum ve her yerini düzeltiyorum ve eşitliyorum. Böylelikle pastamın üzerinin yuvarlak olmasını sağlıyorum. Tarifimin tüm detaylarını videomda sizler için paylaşıyorum. Yine de aklınıza takılan bir şey olursa yorumlarınızı mutlaka bekliyorum.
Gördüğüm an yorumlarınıza hemen dönüş sağlayacağım. Tüm pastamı hazırladım ve sunum tahtasının üzerine aldım. En son üzerine pudra şekeri serpiyorum. Vermiş olduğum ölçülerle toplamda 21 adet pasta elde ettik. Muhteşem lezzeti ve görüntüsüyle porsiyonluk pastam artık servis için hazır. Bu pratik ve lezzetli tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Sizler tarifimin son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bugün yine çok güzel bir tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. O değerli ve güzel yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Videolarımı görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Başka tariflerde ve başka lezzetlerde buluşmak ümidiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.